Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır Aydınoğlu. STM32 F103 kartını STM32 MX ile programladığımız video serimizin ikinci videosundayız. Bu videomuzda sizlerle Blink projesi gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle CubeMX'e bir proje oluşturmayı göstermek istiyorum. Her defasında, her videoda buradan tekrar bir proje oluşturacağız. Şimdi isterseniz projemizi oluşturalım. Evet arkadaşlar, burada STM32'nin birçok kartı, birçok mikro denetleyicisi bulunmakta. Biz direkt buradan ismini yazıp istediğimiz mikro işlemciye, denetleyiciye ulaşabiliyoruz. F103C8 TX, bu bir aile. Biz T6'yı kullanacağız. Şimdi buna iki kere tıkladığımda projenin ana sayfası açılacak. Evet arkadaşlar, şu anda geldi. Kullandığımız mikro denetleyicimizin bilgisayar tabanında görünümü bu şekilde. Öncelikle nereden başlamamız gerekiyor? Bu arada dediğim gibi her videoda göstereceğim için burada sadece e, programlayıcıyı seçme, hangi pinin çıkışı olduğunu kararlaştırmamız ve işte hangi proje, mesela şu an Kale'la çalışacağız. Kale'la seçme gibi şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle SYS'ye geliyorum arkadaşlar. SYS dediğimiz kısım programlamayı nasıl yaptığımız. Biz şimdi ST-Link V2 kullanacağız. Yani seri haberleşmeyle. O yüzden Serial Wire'ı seçiyoruz arkadaşlar. Burası tamamdır. Burada yapacağımız işlemler şu an bu kadar. RCC'ye geliyorum. RCC'de arkadaşlar kristal olarak, yani osilatör olarak hangisini kullanacağımızı tercih edeceğiz. Hatırlarsanız STD library'yi kullanırken HC value işte 8 milyon giriyorduk 8 MHz şeklinde. Burada da yine HC'yi kullanacağız. Kristal seramik rezonatör. Bu ayarlar da tam olduktan sonra gördüğünüz üzere zaten pinini yan tarafta hemen seçti osilatör girişlerini. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir de clock configuration kısmımız var. Bakın görüyorsunuz LSE ve HSE kısımları ayrı ayrı bir şema şeklinde karşımızda. Bahsetmiştim, 40 kHz'lik bir RC osilatörü var. 32768'lik bir LS osilatör var. Ve bir de input HC'ye, mesela bizim board'umuzun üzerinde 8 MHz'lik bir kristal osilatör var. Biz bunu HC'den gireceğiz, yani dışarıdan. Şimdi biraz büyütelim. Gördüğünüz üzere HCI ve HCE, yani internal ve external kısımları var. Şimdi arkadaşlar HC'ye girdik. Burayı tercih ettik. Ve eğer siz buradan PLL'yi kullanmak istiyorsanız buradan 6, 8, 9 şeklinde girerek, mesela şurada PLL kulağı tercih ettiğinizde gördüğünüz üzere 64 MHz'i 8x8 64'ten burada kullanabiliyorsunuz. Fakat haliyle işte APB1 hattının maksimum hız olayları vesaire var. Bu yüzden de burada da şöyle bir güzellik oluyor. Mesela bunu bu şekilde kullanmak istiyorum ama bunu kendi başına düzeltebiliyor. Bakın 72 MHz'e çekti 9'dan ve kulak hatlarını istediği gibi ayarladı. Ama şöyle bir şey yapalım biz. PLL hattını kullanmayalım. PLL hattını kullanmadığımız için de şuradan direkt bakın HS'ye girdik. Fakat pardon, çok özür diliyorum. Şuradan itibaren gireceğiz. Evet. HS'ye, yani dıştan gireceğiz. Fakat bu hattı PLL ile arttırmayıp HS'den direkt gireceğiz. Yani direkt dışarıdaki external kristal osilatörü direkt kendisini kullanacağız ve 8 MHz hızla çalıştıracağız. Yani şurasının çok da bir mühimmatı yok artık, çünkü bu kısmı kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi yine pin ayarlarına gelelim. Şöyle çekeyim. Şimdi arkadaşlar board'umuzda PC13'e bağlı bir adet SMD LED bulunmakta. Ben bu LED'i yakıp söndürmek istiyorum.
PC13 şurada. PC13 Tamper RTC Reset State demiş. Şimdi buraya sağ tıklıyorum. Pardon, normal tıklıyorum. Normal tıkladığımda bunun ne olarak kullanabileceğimi bana gösteriyor. Ben bunu GPIO olarak kullanacağım ve çıkış olarak kullanacağım arkadaşlar. O yüzden GPIO output'u seçtim. Artık bunu çıkış olarak kullanacağım. Ve şuna sağ tıkladığımda bu çıkışa direkt değişken atayabiliyorum. Mesela ben buna e, LED red diyelim. Yani kırmızı led. Dediğimde artık burası benim için led red oldu. Yani yazılımda burası direkt bu isimde anılacak arkadaşlar. Şimdi buralarda bir durumumuz yok. Pin stacking'de de bir şey yok. Şimdi System View'a geliyoruz ve GPIO'ya tıklıyorum. Bu GPIO kısmında yani benim GPIO olarak ayarladığım pinle alakalı ayarlar yapabilirim. Mesela az önce label girmiştik buraya. Buradan da değiştirebilirsiniz. GPIO modum output push pull. Bir sıkıntım yok. No pull up ve no pull down. Çünkü bu ayar buton için yapılmış bir şey. Yani buton o giriş yapacaksak buradan bu ayarı yapabiliriz. Pull up veya pull down şeklinde. Fakat biz çıkış olarak kullanacağımız için output push pull yeterli bizim için. Çıkış seviyesini low yaptık. Yani ilk başlangıçta low olarak çalışacak. Bu ayarı da yaptıktan sonra artık projemizi oluşturabiliriz. Ve bu kısımdaki ayarlarımızı tamam. 8 MHz girdik. Hasse'den girdik. Yani kendisini kullanacağız 8 MHz. Gördüğünüz üzere de burada hatların frekans hızlarını da direkt görebiliyorsunuz. Project Manager'a geliyorum şimdi arkadaşlar. Ben Training Cube MX'in içerisinde oluşturuyorum bunu. Projemin ismi Blink olacak. Şöyle bu arada bir klasör oluşturmuştum bunun içerisinde. Blink diye. Evet. Projemin ismi de Blink olsun. MDK'da çalışacağım yani Keil Micro Vision'da. Toolchain IDE'yi seçerek MDK ARM V5'i seçiyorum. Code Generates'e geliyorum. Burada Copy Only the Necessary Library Files'ı seçiyorum arkadaşlar. İsterseniz bunları da seçebilirsiniz ama yani sadece mühim olan kütüphaneleri seçmesi sizin projenizi küçültecektir. Bunun dışında da burada yapabileceğim başka bir ayar yok. Burada da yok. Ve Tools'ta da bir action'ımız yok. Şimdi Generate Code diyorum arkadaşlar. Ve kodum oluşturuluyor. Open Project diyorum. Ve gördüğünüz üzere MicroVision 5'te direkt kodumu açtı. Şimdi öncelikle hemen MAC'imizi açalım şurada. Şimdi bu kısma girişmeden önce yine her zamanki gibi Options for Target'ı giriyoruz. Buradaki ayarları zaten kendisi yaptı. Mesela bakın buraya biz işte Use SSD Failure Drivers yazıyorduk. Burada Use HAL Driver ve hangi mikro denetleyici kullanacağız? 103XB yazmış. Aslında 103C8 Teat kullanıyoruz ama bunun nedenini ben de bilmiyorum. Hani galiba ailesini tek bir kütüphanede toplamışlar. Şimdi arkadaşlar Utilities'de Use Debug Driver yazıyor. Debug'a geldim. Debug Drivers içerisinde ST-Link Debugger Settings'e girdim. Burada zaten görüyorsunuz mikro denetleyicim bağlı. Ve Flash Download'da da Reset and Run'ı seçiyorum. Erase Full Chip yapalım. Tamamıyla silsin mikro denetleyiciyi. En sağlıklısı bu arkadaşlar. Şimdi Main'siye gelelim. Bakın burada birçok yani bize kodları yazabileceğimiz birçok alan belirtmiş. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Mesela projeyi yaptınız. Fakat bir GPIO eklemeniz gerekiyor. Tekrar CubeMX'e dönüp bir kez daha projeyi oluşturduğunuzda eğer yazdığınız kodları şu kısmı mesela user code begin zero ve user code end'in arasına yazarsanız ve projeyi bir kez daha oluşturursanız bu kısmı dokunmuyor arkadaşlar. Yani bu projede
tekrar oluşturuyor. Haliyle main'si tekrar oluşturması gerekiyor. Ama bu kısma dokunmuyor. Fakat şuralara falan yazarsanız ne bileyim bize şu anda CubeMX'in göstermediği yerlere yazarsanız yazdığınız kodlar silinir. Buna da kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Burada bizim yaptığımız sistem clock konfigürasyonları ve GPIO init kısımları var. Şunu mesela bir derleyelim öncelikle. Bir build yapalım. Bir derlesin çünkü main hash'ı falan görmek istiyorum. Main'sinin altında main hash dosyaları da oluştu. Main hash'ı da açıyorum. Bakalım ne var? Bakın mesela let red isminde bir değişken oluşturmuş. GPIO pin 13 ve bunu da GPIO port'u GPIO C'ye bağlamış. Şu ayarı bilmiyorum nasıl yapılıyor. Mesela let red yazdım sadece. Yanına alt tire pin kendisi ekliyor arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Sadece bir tane e, değişken tanımladık. Bunun üzerinden devam edecek. Şöyle bir şey yapalım. Proje içerisinde bakalım bulabilecek miyiz? mx GPIO pin init diyelim. Evet, burada varmış. Çıkış pinlerini gördüğünüz üzere bakın burada bizim normal STD-Lib'deki yaptığımız gibi ayarlamış. Pin demiş, mod demiş, full, no pull, speed, low, onu da düşük hızda ayarlamış. Burada da normal bizim aslında GPIO unit type def yani STD-Lib'i kullanmış bir nevi. Fakat bunu kendisi yapmış. Bizi bunu hazırlatmamış da bunu fonksiyon haline getirip bizi kullandırmış gibi bir izlenim yaratıyor şu an. Şimdi arkadaşlar isterseniz kodlarımıza geçelim. Zaten mesela çoğu şey hazır, öyle söyleyeyim. Ne gibi? Önceki video serimde atıyorum Delay için iki tane video hazırlamışım. Birisi normal basit bir Delay kullanımı, yani Delay fonksiyonu oluşturma. Bir de Delay'ın kütüphanesini eklemekti. Burada Delay'ın kendisi zaten var arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir blink fonksiyonu yapalım. Şimdi user code begin'in altına, alt kısmına oluşturuyorum komutumu. Begin 3 ve end 3 arasına. Daha önce de bahsetmiştim. Buralara yazarsanız CubeMX'ten projeyi tekrar oluşturduğunuzda buradaki kodlara dokunmaz arkadaşlar. Şimdi bizim ledimiz PC13'teydi. Fakat PC13 arkadaşlar ters bir şekilde bağlanmış led. Yani şöyle gösterebilirsem eğer 5 volttan bir direnç ile led portuna giriş şeklinde yapılmış. O yüzden komutlarımız ters çalışacak. Anlatacağım bunu da. İlk komutumu yazıyorum. Hal GPIO write bin GPIO C portundaydı. Buraya GPIO pin 13 yazabiliriz ama biz buraya red pin yazacağız. Bunu bu şekilde tanımlamıştık. Yanına da GPIO pin büyük harflerle yazalım. Pin set diyorum. Bunu da kopyalayalım. Bir daha kullanacağız çünkü. Hal delay. Kendi delayı var. 500 yapalım. Hemen altına bir kez daha oluşturalım. Set yerine bu sefer reset yazacağız. Ve tekrar hal delay 1000 yapıyorum arkadaşlar. 500 yapalım. 500 yapıyorum. Ve kodumuzu çalıştıralım. Evet, şu anda çalışıyor. Gördüğünüz üzere yanıp söndüğünü görebilirsiniz. 500 milisaniye şeklinde. Ve çıkışları arkadaşlar bu şekilde verebiliyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.